Prime Video, iyi bilinen edebi eserlere dayanan fantastik dizileri, orijinal akışlarının temel taşı haline getirmek için elinden geleni yapıyor. Platform, yakın zamanda 3. sezon için yenilenen Yüzüklerin Efendisi, Güç Yüzükleri adlı şimdiye kadar yapılmış en pahalı TV dizisine sahip. Bu alt türdeki diğer dizisi Zaman Çarkı, bu hafta sonu 3. sezonuyla yayınlanacak. Tüm sezonu izledikten sonra, formatı son 2 sezonu anımsatıyor, dünyalarını kurtarmaya yönelik daha büyük bir anlatının parçası olarak kendi hikayelerini deneyimleyen bir grup kahraman. Ancak 2. sezon selefinden büyük bir adım öne geçmesine rağmen, The Wheel of Time 3. sezon düşüşe geçiyor. Son 8 bölümlük sezonun kalitesi bir öncekinden çok fazla düşmese de, hem hikayeyi hem de karakterleri etkileyecek kadar belirgin. Bazı muhteşem bölümler ve sahneler akılda kalıcı olsa da, dizinin ne kadar etkili olması gerektiğini söylemesine rağmen, genel hikaye etkili hissettirmiyor. Bu kısmen 3. sezonun çok daha büyük bir hikayenin ilk yarısı için bir kurulum gibi hissettirmesinden kaynaklanıyor. Zaman Çarkı 3. sezonun hikayesi karakterleri tarafından destekleniyor. 3. sezon, The Wheel of Time 2. sezonunun sonundan kısa bir süre sonra başlıyor ve Rand ve arkadaşlarının artık Tarvalyon'da güvende olmadıkları anlaşıldığında doğrudan aksiyona atlıyor. Yeni bölümler, Rand'ın Mızrak Avyendha'nın Ael kızına Ael çoraklığına eşlik ettiği 4. kitap The Shadow Rising'in hikayesinden alıntıdır. Amacı, Ael'i yeni bir geleceğe götürmesi beklenen kehanet figürü Akarn olduğunu kanıtlamaktır. Ancak, arkadaşlarının kapsamlı görevlerinin yanı sıra yolculuğunda onu çeşitli tehditler beklemektedir. The Wheel of Time'ın karakterleri, 3. sezondaki birinci gücüdür. Çünkü gruplar Rand'ın Dragon Reborn statüsüyle ilgili görevleri tamamlamak için çeşitli şekillerde ayrılırlar. Çok farklı hikayeler, inandırıcı karakter gelişimi ve tüm kadronun güçlü performanslarıyla desteklenir. Herkes harika bir iş çıkarırken, öne çıkanlar Moiraine rolünde Rosamund Pike, Rand rolünde Joshua Stradovski ve Perrin rolünde Marcus Rutherford'dur, esas olarak ilginç hikaye yörüngeleri nedeniyle. Özellikle 2 bölüm öne çıkar ve oyuncuların ekrandaki güçlü varlığıyla desteklenen sezonun en iyi hikayelerini oluşturur. Her hikaye birbiriyle açıkça iç içe geçse de, farklı görevler ve coğrafi konumlar, olayların aynı fantezi dünyasında geçen tamamen farklı şovlar gibi hissettirmesine neden olabilir. Ancak, dağınık hikaye zaman zaman aşırı yoğun hissedilebilir, çeşitli yerlerdeki çok sayıda karakter birbirinden kopuk gibi görünebilir. Her hikaye açıkça birbirine örülürken, farklı görevler ve coğrafi konumlar genellikle olayları aynı fantezi dünyasında geçen tamamen farklı şovlar gibi hissettirebilir. Neyse ki, karakter yazımı ve güçlü tasvirler, şov hangi gruba atlarsa atlasın sabittir ve kahramanların kendilerine yapılan yatırım sayesinde en az ilgi çekici olay örgülerini bile yükseltir. 3. sezon, güçlü karakterlerini tamamlayan dikkat çekici derecede güzel bir sinematografiye de sahip. Ormanların, çöllerin ve şehirlerin geniş çekimleri her bölümü öne çıkarıyor ve aynı zamanda hem fantastik hem de modern bir film müziğiyle vurgulanıyor. Ancak, dizinin görsel hüneri 4. bölümde en çok parlıyor ve The Wheel of Time'dan sezonun sunduğu her şeyden daha yaratıcı bir sunum yayan önemli bir mekan sunuyor. 4. bölüm de sadece 3. sezonda değil, tüm dizide en iyilerden biri ve çarpıcı kamera çalışmasıyla tamamlanıyor. Takip eksikliği Zaman Çarkı 3. sezonunun tamamlanmamış hissettirmesine neden oluyor. Karakterler önceki sezonlara göre daha dinamik hissettirse de, The Wheel of Time 3. sezon olması gerektiği kadar uzun sürmeyen hikayelerden muzdarip. Sezonun ilk yarısı, özellikle kurucu grup üyeleri için karakter yolculukları için birçok ilginç kurulum ve beklenti sağlıyor. Rand ve Perrin akla gelirken, Egwene ve Nynaeve de akla geliyor ve hepsinin desene örülmüş kendi ilginç hikayeleri var. Ancak bu hikayeler çözüme yaklaştıkça buharları tükenmeye başlıyor. Bu, tüm sezon boyunca temel teşkil eden, tüm sezon boyunca sunulan temaları ve fikirleri yansıtan özellikle bir karakteri etkiliyor. Ancak, yolculuklarının dolambaçlı ikinci yarısından son bölümdeki şaşırtıcı bir karara kadar, olay örgüsü sonuna doğru tükenmiş gibi hissettiriyor. Bunu daha da dikkat çekici kılan şey, bu tanımın birden fazla karaktere uygulanabilmesi, hatta hikayeleri yarıda kalmış gibi hissettiren bazı karakterlere bile uygulanabilmesi. Bu, bazı hikayelerin aceleye getirilmiş, bazılarının ise tamamlanmamış hissettirmesine neden oluyor ve final yaklaştıkça hepsi yavaş yavaş daha az ilgi çekici hale geliyor. The Wheel of Time 3. sezonda hala beğenilecek çok şey olsa da, daha ilgi çekici unsurları uzun vadede pek ilgi çekmeyen hikayeler tarafından aşağı çekiliyor. Neyse ki, en az ilgi çekici hikayeler bile unutulmaz performanslar ve dizinin şimdiye kadar sahip olduğu en iyi karakter yazımı ile güçlendiriliyor.
Etkileyici olmayan hikaye anlatımı hayal kırıklığı yaratsa da, oyuncular karakterlerine ne kadar uygun olduklarını gösterdiler, bu da 3. sezonun en zayıf anlarında bile ilgi çekici olmaya devam ediyor. Wheel of Time'ın 3. sezonu ilk 3 bölümüyle 13 Mart Perşembe günü Prime Video'da yayınlanacak. Emre Kutlu The Wheel of Time 3. sezona 10 üzerinden 9 veriyor.